Zorbalığın, gücün hakim olduğu bir dönem bu dönem. Ve bu dönemde hani dürüst, doğru işler yapmaya çalışıyorsanız yeriniz cezaevi oluyor. 90.000 oyuyla buraya geldim. Anamın hak sütü gibi bileğimin hakkıyla kazanarak buraya geldim. Partimin bir milletvekiliyim ve hiçbir yere de gitmiyorum. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun efendim. Arkadaşlar böyle karga. Böyle almıyoruz. Ya böyle bakın bu şekilde şey yaparak ayakkabımı giyip gösteriyorsun. Barış istemenin çok şeytanlaştırıldığı bir dönemde barış istediğim için iktidarın hani böyle barış isteyenlerin imha edilmesi gerektiğinin söylendiği bir dönemde bir takım şeyler söylediğim için taşlandım, işimden atıldım. Doğru olduğuna inandığınız şeyi yapmak güzel bir şey, mutlu eden bir şey. Vicdanen rahat ediyorsunuz. Yenilseniz bile rahat ediyorsunuz. Doğrusunu yapmak lazım. İşten bir şeyler dürtüyor sizi. Hani durma, hani böyle olmuyor. O yüreğinin git dediği yere gitmen lazım. O vicdanının çıkardığı sesi duyman lazım. Yani bunlara kulak kabartman lazım. Bunları bastırırsan duymayabilirsin. Gayet de mazeretlerle durumunu idare edebilirsin. Hani vicdan sızlatan birçok olayda aslında insanı harekete geçmekten men eden şey mazeretlerdir. Ya ben yapmasam olmaz mı? Ya şu anda zamanı değil. İşte bir başka yolla yapsak olmaz mı? Gibi. Aslında o an yapılması gereken bir şey vardır. Mesela benim çıplak aramada yaptığım şey budur. Aslında çok büyük bir şey değil yani. Hani sadece var olanı ısrarla söyledim. Bu kadar. Ben size kamu vicdanından binlerce kişiden örnekler vereceğim. Bakın, vekilim diyor, Çankırı cezaevinde tutuklandığımız gün girişte kıyafet teslim ederken arama yaptıklarında ben müsait değilim, adetliyim, ne olur dememe rağmen çıplak arama, otur kalk muamelesine maruz kaldım. Rutin uygulama dendi. Ben bunları gündeme getirdim. Türkiye gündemine geldi. İnanın ki ben bunu insanlık için yapıyorum. Bana gelen son günlerdeki iletilerden de örnek vereyim. İşte ben bunlar için yapıyorum. Bana ne diyor biliyor musunuz? İlk defa Ömer Bey, dün yapılan görüşümüzde çıplak arama yapılmadı. Biz 4 yıldır her görüşte çıplak aramadan bıkmıştık. Bu insani çalışmalarınızdan dolayı size teşekkür ederim diyor. Tüm zorbalıklara, tüm hilekarlıklara rağmen benim doğru söylediğim ortaya çıktı. Yani bundan sonra hani cezalandırma amacıyla cezaevine de attılar. Yine de doğru söylediğim ortaya çıktı. Cezaevine girdim, mahkum yardım kitapçığında işte çamaşırı indirilerek aranabilir mahpuslar yazısını okudum. Hani Allahu Teala sana bunu gösteriyor. Yani sen belki en zor duruma düşmüşsün ama en zor durumda kuyunun dibinde haklı olduğuna dair bir belge buluyorsun. Düşünebiliyor musun? Yani o zaman diyorsun ki yani ben doğru iş yapma peşine düşmüşsem bir şekilde bir yardım da buluyorum yani. Hani ben bu yoldan vazgeçmeyeyim demeye başlıyorsun. Hem siyasette hem sivil alanda inatçı olmak lazım. İşin peşine düşmek lazım. Lafta değil, yani sözde değil, özde hakikaten bir icraatta olmak lazım. Yani canınla, yüreğinle, vicdanınla işin peşine düşmen lazım. Hani bakıyorsun, ya biz bunu yaptık, olmadı. Siyasette yani şu soru önergesini verdik ve olmadı. Hani böyleyle bu iş bitmez. İşin peşine düşeceksin, biraz inatçı olacaksın. Hani bakın, ben kendi direnişimde hem Boğaziçi direnişinde bir inat var değil mi? Bırakmıyor, boyun eğmiyor. Mesela ben de bu inatla biraz kazandım aslında. Yani ne kadar kötü şartlara düşsem de benim yaptığım doğruydu. Ben geri adım atmamalıyım. Allah'ın takdiridir. Nereye varırsa varsın deyip durdum. Yani Boğaziçi'ndeki arkadaşlar da böyle bir duruş sergiledi. Yani biz direniyoruz. Sen ne yaparsan yap. Mesela bakın farklı iki kulvarda iki direniş. Yani demek ki siyasette de STK'cılıkta da biraz ısrar, yaptığın işe inanma, tüm yüreğinle yapma, vicdandan kaynaklanma. Bunlar olursa istediğin kadar maddi gücün az olsun, mahpus ol, hiç önemli değil. Yani hapislerden de gündem oluşturursun. Bakın ben hapishaneden gündemler oluşturdum. Dışarı gönderdiğim tweetlerin
haber yapıldığını gördüm gazetelerde. Televizyonlarda konuşulduğunu gördüm. Yani demek ki sen o zindanda olsan bile dışarıda gündem oluşturabilen birisi olabiliyorsun. Kendini hani ben artık tamam iptalim, ben buradan hiçbir şey yapamam da diyebilirsin. Ben burada bitmişim, dibe vurmuşum, tamam beni bitirmişler de diyebilirsin. Yoksa bunun karşısında da ya ben çok şey yapabilirim, azimliyim, inançlıyım, iradeliyim, işin peşine düşerim, yeni bir şey üretirim dediğin anda kazanıyorsun. Boyun eğmiyoruz, diz çökmüyoruz, haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız diyoruz. Berhadan cihan ediyoruz ve kazanıyoruz işte. Bugün halkın yüzü gülsün. Bu halkın buna çok ihtiyacı var. Ben inanın ki zindanda en çok halkı düşündüm. Bu halkın bu kadar içinin kararmasını kabul edemedim. Ben bu zaferi kazanacağım. Ben bu halkın yüzünü güldüreceğim ve hepimiz birlikte güleceğiz. Ve tüm arkadaşlarımız da çıkacaklar. Ayrımsız bir insan hakları mücadelesi yaparsanız, insanlara merhametle, vicdanla, samimiyetle yaklaşırsanız başarı geliyor. Yani ben eğer ki halk benim yanımda olmuşsa bu halkın daha çok yanında olmaya çalışacağım. Daha fazlasını yapmaya çalışacağım. Daha fazla samimiyetle yapmaya çalışacağım. Daha fazla temas etmeye çalışacağım. Hani kendi açımdan da kendimi öz eleştirilere tabi tuttum. Ya şuralarda şöyle biraz hatalarım oldu falan diye açık yüreklilikle kendi açımdan da eleştiriler yaptım. Tamam bir başarı öyküsü çıktı ortaya ama hani bundan sonrasında benim işim daha ağır. Çünkü insanların benden beklentisi daha da arttı. Ya bu adam başardı, bu adam işte halkın adamı, halkın vekili şöyle böyle. Şu anda bir kişi olarak birçok şeyi yapmaya çalışıyorsam belki daha organizeli bir şekilde kendimi çok fazla yormadan, daha az enerji sarf ederek daha çok iş nasıl yapabilirime odaklanmam lazım. Bunları mesela organize etmeyi düşünüyorum. Çünkü biraz kolektif çalışmayla oluyor işler. Hani biraz böyle sadece kendi başına olmuyor. Biraz hem bedenin, ruhun aynı yerde gidecek. Yani bir yerde bedenin de ruhunu çok geçmemeli. Hem ruhsal kabiliyetlerini de çok ihmal etmemelisin. Diyelim ki ben mesela şiir yazan bir insandım. Ama dışarıda unutmuştum biraz şiir yazmayı. İçeride hani şiiri hatırladım. Yani şiir yazdım, daha da bir mutlu oldum. Yani mesela sivil toplum veya siyaset aktivizmini biraz bunlarla da beraber yürütmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Sadece hani böyle dışa yönelik bir aktivizmden ziyade hem iç dünyanla beraber yürüyen bir aktivizmi yürütmen gerektiğini de anladım. Hani sadece dışa yönelik değil, o iç dünyanın zenginliği, beden, ruh bütünlüğüyle beraber yürütsen daha da iyi. İşin doğrusu böyle yapmaya çalışacağım.